Herkese merhaba. Ben Plus olsam Mavi Tuna. Şu an Junior DevOps Engineer olarak çalışmaktayım. Kubernetes serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Kubernetes mimarisi ve bileşenlerini bir bütün halinde tek videoda anlatacağım. Örneğin mesela node kavramı var ve bu node kavramı altında kubelet veya container runtime gibi başlıklarımız var, komponentlarımız var. Bunları farklı başlıklarda anlatıp araya farklı zaman katıp dikkatinizi dağıtmak yerine tek bir bütün halinde anlatıp daha iyi pekişmesini sağlamaya çalışacağım. Ve ilk olarak Kubernetes Cluster'la başlayacağım. Kubernetes'in en büyük komponent olarak geçer ve kendisi node birliği olarak da tanınabilir. Bu ne demek? Bu cluster içerisinde yani en azından bir worker node ve en azından bir tane master node olmak zorunda. Yani 2 worker 0 master veya 2 master 0 worker node olmak gibi bir durumu yok. En azından bir master ve bir worker node'a sahip olmak zorunda. Şimdi bir diğer unsur ise node kavramıdır. Burada node kavramını detaylarını anlatmadan önce ikiye bölündüğünü söylemek istiyorum. Az önce söylediğim gibi worker node ve master node gibi kavramlar var. Worker node işçi node görevine sahip olan, master'dan gelen ondan aldığı görevleri uygulayan, çalışan node'dur. Master node ise görevleri dağıtan komuta zincirinin üst kademesi olan node'un kendisidir. Şimdi node'un genel bir tanımını vermek gerekirse mesela cluster'daki sanal veya gerçek makinelerin kendisine biz node deriz. Burada şöyle mesela ana sebebim makine güçlerini tek tek kontrol etmiyoruz. Onları gerektiğinde kullanılacak olan iş gücü olarak düşünebiliriz. Bunun da kendi içerisinde komponentleri vardır. Fakat komponentlerinden bahsetmeden önce farklı bir kavramdan daha bahsetmek istiyorum. Bu kavram pod kavramıdır. Pod, konteynerin içinde çalıştığı komponenttir ve en küçük yapı taşıdır. Özelliği kopyalanabilir olması, yani diyelim çok fazla bir iş yükümüz var. Burada bizim iş gücünü arttırmamız için podlar devreye girer, kendilerini kopyalar ve arttırır. Bunu niçin söylüyorum? Önceki videolarını seyrettiyseniz orada bahsetmiştik ki belli durumlarda bir node üzerine fazla yüklenme olabilir. İşte bu durumlarda biz bu podları kopyalıyoruz, çoğaltıyoruz ve daha fazla iş gücüne sahip oluyoruz. Böylelikle oradaki problemleri çözmüş oluyoruz. Buna da değinmek istedim. Şimdi node'un komponentlerine biraz daha odaklanmak gerekirse kubeletle başlayacağım. Kubelet her komponentte çalışan bir komponenttir. Olmazsa olmazdır ve konteynerin durumunu inceler ve incelemesinin üstüne master node'lara rapor bildirir. Bu rapora ek olarak da aynı zamanda API server'dan komutlar bekler. Ne tarz komutlar beklediğini de video serimizin bir sonraki videosunda çalışma prensiplerinde sizlere tekrardan anlatacağım. Bir diğer node komponenti ise container runtime'dır. Container runtime, konteynerlarımızın çalışmasına olanak sağlayan komponentin kendisidir. Bu yazılıma birçok örnek verebiliriz fakat en meşhur örneği Docker olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Mimarinin son ve üçüncü ana yapı taşı ise master'dır. Master nodlar üzerinde çalışır ve cluster'ın yönetilmesi, denetlenmesi gibi işleri yapar. Yani bir nevi bizim ana kontrol mekanizmamızdır diyebiliriz. 4 farklı komponenti vardır. Bunlardan birincisi API server, ikincisi etcd, üçüncüsü scheduler, sonuncusu ise control manager'dır. İlk olarak API server'la başlamak gerekirse bu bizim ön yüzümüz, kontrol panelimizdir diyebiliriz. Aynı zamanda podsların konfigürasyonunu kontrol eder ve RESTful olarak çalışabilir. İkinci komponent ise etcd'dir. Bu bizim Key Value Store yaptığımız zaman oradaki bilgileri saklamak için kullandığımız data havuzudur. Kubernetes video serimizin bir önceki yani ikinci videosunu seyrettiyseniz oradaki faydalarında bahsetmiştik. Kubernetes bize depolama hizmeti sağlayabiliyor ve Key Value Store özelliğiyle bizim verdiğimiz bir değeri anahtar atayarak saklıyor. İşte buradaki bu bahsettiğim özelliği yapmayı sağlayan unsur, komponent bizim burada bahsettiğimiz etcd kavramıdır. Bir sonraki üçüncü komponentimiz ise scheduler'dır. Scheduler'ın temel hedefi hiçbir podun nodesuz kalmamasıdır. Yani ne demek istiyorum? Bu sistemin kaynaklarını kontrol ediyor, CPU'sunu, belleğine bakıyor, gerekli uygun alanı buluyor ve o uygun alanda bir node yaratıyor. Doğal olarak hiçbir pod nodesuz kalmamış öyle. Kubernetes serimizin 3. videosu olan Kubernetes mimarisi ve bileşenleri kavramını tamamlamış bulunmaktayız.